السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة الأنصار، مدد يا مشاهد السور ما شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، وإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، وإن فضل عن ذلك عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sadaka vermeye ilk önce kendinden başla. Yani kendinin ihtiyaçlarını gör diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendine sadaka ver. Eğer kendinden herhangi bir şey artarsa onu da ailene ver. Yani kendi ailene ilk başta yeniden kimse muhtaç olmamak için ve ailene, eğer ki ailenden de herhangi bir şey artarsa, ondan artarsa da akrabalarına ver diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer akrabalarından da bir şey artarsa o zaman onu şunlarla, komşularına ve bunlara seninle ilgisi bulunan kimselere ver diyor. Yani yakından başlarsın, kendinden başlarsın. En yakın ailen, akraban, ondan sonra konu komşu, kim senin ahbap, akraba şey varsa ondan, yakınlardan vermen lazım ki onlar da kimseye muhtaç olmasın diye. Kâr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İbda bimen ta'ul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, vermeye önce bakmakla mükellef olduğuna başla. Yani sen mükellefsin ailene bakmaya, onlara bakmıyorsun, hiç mükellef olmadığın insanlara bakıyorsun. Yok, ilk başta ailenin ihtiyaçlarını göreceksin, ondan sonra başkalarına vereceksin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İzâ a'tallâhu ahadakum hayran felyebda bi nefsihi ve ehli beytihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah hepinize mal gibi bir hayır ihsan ettiği zaman onu harcamaya önce kendisinden ve aile fertlerinden başlasın. Yani o Allah'ın verdiği nimet sana o şükretmek için, Allah'tan geldiği için o kendine verirsin, şükredersin, ondan sonra ailene, daha sonra yakınlarına öyle devam edersin. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İzâ enfakar racul ala ehlihi nefakaten ve ihtesibuha kânet lehu sadakaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi sevabını Allah'tan bekleyerek ailesine bir harcama bulunduğunda bu kendisi için bir sadakadır. Onun da sadakasını mükellef olduğun halde onlara veriyorsan o da sadakadır. Allah rızası için verdiğin için sevabını Allah'tan bekliyorsun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى ذي قرابته فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden birisi fakir olduğu zaman eline geçen maddi imkanlardan yararlanmak hususunda önce kendisinden başlasın. Yani sen bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühimdir bu şey mesela. Kimseye muhtaç olmadan o geldi mi sen kendine ihtiyaçlarını göreceksin. Başkasına istemeyeceksin. İstemek güzel değil. Yani onun için Allah verdi mi sen başta kendine ihtiyaçlarını gör diyor. Kendisine başlasın. Eğer ondan artan fazlalık varsa o da ailesine de baksın. Eğer daha fazlalık varsa o da yakınlarına, ve daha fazlalık varsa onu buraya versin. Yani onlara bunlara verebilir o vakit. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne sadakate alâ zîl kırbah yudâaf ecruha merreteyn. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Akrabalara, yakınlara verilen sadakanın sevabı 2 kat artırır. Yani normal sadakanın 2 misli. Akrabasına, ailesine bakıyorsan o verdiğin sevabı 2 misli sevap kazanmış olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
Evvel ma yuda fi mizan al-abd nefakatehu ala ehlihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulun mizanın konacak ilk şey, mizan yani terazi, kıyamet günü terazi var, teraziye konulacak ilk şey ailesine yapmış olduğu harcamadır. O nasıl hayırla harcadıysa onun ecrini ilk başta ondan alacak insan ahirette, kıyamet günü. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل. Dinarların en faziletlisi olan dinar dediği altın para, para yani eski zaman parası dinar derlerdi. Dinar var, dirhem var. O dinar en büyük paradır o vakit. Kişinin ev halkına harcadığı dinar, yani en kıymetli faziletli Allah indinde o ailesine harcanan paradır. Allah yolunda kullandığı hayvana harcadığı dinar, yani Allah yolunda cihat yapacak ya bir yolculuk yapacak, o hayvana da baktı, onun verdiği masrafı da o Allah yolunda yücedir. Yine Yüce Allah yolunda dava arkadaşlarına harcadığı dinardır. Yani bunlar en hayırlı paralar bunlardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma sana'te ila ehlike fehuve sadakatun aleyhim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah rızası gözeterek ailene yaptığın her harcama sadakadır. Ya boşa gitmezsin. Ailene bakıyorsun, mecburun bakmaya diye. Mecbursun ama o gene Allah azze ve celle sana onun ecrini iki misli veriyor. Bunu Şahmet dediğimiz gibi Allah rızası için unutmayın. Verirken Allah rızası için bu ailemizin Allah rızkını vermiş. Onlara da bu helalinden hayırlara vesile olsun diye harcamak niyetiyle vermek lazım. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eşine yedirdiğin senin için bir sadakadır. Yani yemek evde yeniyor, hanım da yiyor, karın yediği için o da ona sadaka sayılıyor. Çocuğuna yedirdin senin için sadaka. Çocuğa da yedirdin o da sadakadır. Hizmet eden hizmetçine yedirdiğin senin için de sadakadır. Bir de kendi nefsine yedirdiğin için senin de sadakadır. Yani o yemekler senin yemeğinden yedirdiğinde o da sana sadaka sayılıyor. Allah azze ve celle cömertliği sonsuzdur. Hem her şey veriyor, yediriyorsun, içiriyor. Bunun üstüne de sevap kazanıyor. Bu da işte müminin iyiliği, imanın iyiliğidir. İmanı olmayan hayvan ondan daha iyi kazanmış oluyor. Yediğini Allah'a şükretmiş oluyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinarun enfaktuhu fi sebillah ve dinarun enfaktuhu fi rakabetin ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجر الذي أنفقته على أهلك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda harcadığın bir dinar, yani dinar dediğimiz gibi para, en kıymetli para, dinar normalde altın oluyor. Bir Allah yolunda Allah rızası için bir dinar vermişsin. Bir köleyi azat etmek için harcadığın bir dinar, yine Müslüman bir köle, kölelikten kurtulmak için ona da dinar verdin, azat ettin, o da çok büyük bir sevaptır. Kölelikten kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş Allah rızası için, o da büyük bir sevaptır. Bir yoksula tasaddukta bulundun, bir dinar, o da yani yoksul adam, ona para ve dinar verdin, o ailesine, kendisine bakmış, epeyce bir müddet bakar.
ailene harcadığı bir dinardan sevabı en fazla olanı, yani bir de ailene harcadığın bir dinar var. Hangisi en fazla fazileti olan, sevabı olan diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ailene harcadığın dinardır. Yani bu dört tane şeyin en yükseği, o kadar Allah yolunda cihat eden hükümlülükten kurtarmışsın, garibe vermişsin. O en faziletlisi ailene harcadığın paradır, dinardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kâle ziyaden ve şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ashabil kiram ve ilâ arvah cemî'l enbiya vel murselîn kudemâ şer'âin ve ilâ arvah el-emmîl arba وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة وأوس الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا أبو الخالق الجواني مولانا الشيخ شرف الدين دارساني مولانا الشيخ عبد الله فاز دارساني مولانا الشيخ محمد ناصر الحقاني وسائر ساداتهم الصديقين ومن حضرت مجالهم حسين يوسف بن دير الفقائي حاج مصطفى cümlemiz geçmiş şerefler için, şehit şuhalarımız için, hayrını gelmesi, şerlerin def olması için. Teala Fatiha.